belgeselde izlemiştim. Böyle Suudi Arabistan yuvarlak yuvarlak yeşil alan yapıyor çöle demişlerdi. Göstermişlerdi. Görüyor musunuz? Havadan yakaladım. Bunlar hep yeşil alan arkadaşlar. Havalimanına indik. Yani indim. Dev bir akvaryum var. Havalimanının orta yerinde. İnsanlar hacca gelmişler. Mekke, Medine buraya çok yakın. Köpek balığı bunlar bakın. Ha, mantarey, batos. Köpek balığına bakın. Oha, niye? Nasıl yemiyor diğerlerini ya? Normal şartlarda birkaç günde bunun bomboş olması lazım. Üstte köpek balığına bakın. Şu ama en büyüğü. Aman Allah'ım. Çok korkunç. Diğer balıkları hayal edebiliyor musunuz? Akvaryumdasınız ama köpek balığıyla. Buradan daha net. Vatoslara bakın. Ve çok büyük. Ben normalde hayvanat bahçesi ya da bu tarz akvaryumlara gitmiyorum. Doğal ortamlarında görmeyi savunuyorum. Hayvanlar için iyi değil. Doğal ortamında görmek çok daha iyi ama burada yani direkt havalimanındayız arkadaşlar. Onun için gösteriyorum. Normalde biliyorsunuz pek bir tarzım değil. Genelde yukarıda yüzüyorlar. Küçükler aşağıda korunmak için. Köpek balıkları yukarıda. Şu çok dev ya. Vay anasını. Şu anda Mekke'ye çok yakın bir yerdeyiz. Cidde'deyiz. Starbucks var. Burger King vesaire buralarda var. Aşağı ineceğim. Karim diye bir uygulama var arkadaşlar. Trenle vesaire de gidebiliyorsunuz. Ama Karim en garantisi. Ne yiyor? Yuttu o. Diğer balıklar köpek balığının kuyruğundan gidiyorlar. Hani olmasın diye. En akıllıcısı devamlı kuyruğunda takılıyorlar. Karim. Karim'in de alma noktaları var arkadaşlar. İndirin. C-A-R-E-E-M Karim. Karim Abdülcabbar gibi. Thank you. Oops. Herkese Cidde'den selamlar. Bu arada inanılmaz sıcak Cidde. Mekke'ye yaklaşık 1 saat mesafedeyiz ve deniz kıyısına geldik. Riyad daha kuru bir havası vardı ve daha serindi. Yani orası da sıcaktı ama bayağı serindi. Size Cidde'yi ve etrafını, Cidde'nin etrafında belki sahillere gideceğiz, bakacağız. Taif'e gitmek istiyorum çok. Ama ilk olarak Cidde çok önemli bir şehir. Size Cidde'yi göstermeye başlayalım. Evet, burada dünyanın ilk camilerinden bir tanesi var arkadaşlar. Halife Osman İbn Affan Camii. Bakın 7. yüzyıldan kalıyor. Burada bir kedicik var. Burası çok kutsal bir cami. Çünkü İslam'ın ilk camilerinden bir tanesi. 7. yüzyıl deyince 600'lerden bahsediyoruz tabii. 650'ler 3. halife Hazreti Osman bin Affan döneminde Cidde küçük bir balıkçı limanı iken, ticaret limanı, o zaman yapılıyor. Mekke'nin denize açılan kapısı aynı zamanda. Hazreti Osman diyor ki buraya bir cami yapalım diyor. Karar veriyorlar. İlk camilerden bir tanesi. Kızıldeniz'den çıkarılan mercan taşları ve hurma kütükleri kullanılmış. Zaten Elbalat'taki diğer evlerin malzemelerini de göreceğiz. Bu da başka bir ev. Eski. Tabii bu kadar eski değil. Belki 150 yıllık bir ev ama o da yıkılmış. Halife Hazreti Osman'ın ismiyle yapıldığı için bazı yerel kaynaklara göre de Hazreti Osman Mekke'ye su ve erzak taşıyan gemiler için Cidde'yi liman ilan ettikten sonra burada bir cami yapılmasını emrediyor. Küçük bir cami, zarif bir cami, tek bir ana salonu varmış zamanında. Bakın etrafına aslında evler inşa edilmiş. Belki sonradan bu cami keşfedildi. İlk cuma namazlarının Cidde'de kılındığı yer böyle. İslamiyet için çok önemli, kutsal bir cami. Neredeyse İslamiyet kadar eski arkadaşlar. Hurma ağaçlarının dallarını kullanmışlar. Şu anda restore ediliyor tabii. Bir tane de çocuk bırakmışlar. Korusun, baksın diye. Korusun derken birileri saygısızlık vesaire yaparsa diye. Evet, Cidde böyle bir şehir. Büyük binalar ve arada birçok eski mimariyi görüyoruz. Oh, ne güzel esti ya. Bu da caminin duvarları muhtemelen. Şu anda Souk El Alevi'deyiz. Al-Alevi. Yani Türkçedeki Alevi ile benzeşiyor. Aynı. Hazreti Alevi'nin soyundan gelen, ona ait olan anlamına geliyor. Alevi Çarşısı, Türkçedeki gibi diyebiliriz. Burada çok güzel eski binalar var.
İnanılmaz. Bunlar tamamen Arap mimarisi. Kapıların muhteşemliği. Ve birçoğu daha yapılmamış arkadaşlar. Tadilat altında. Kültür Bakanlığı almış. Böyle her yerde de kedileri beslemek için istasyonlar kurmuşlar. Kedi maması. Bolca kedi gördüm Suudi Arabistan'da. Bizim kadar yok tabii. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınıza aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Yine tabii tüm Arap ülkelerinde olduğu gibi Pakistanlı, Bangladeşli buraya çalışmaya gelmiş milyonlarca insan var. Arada turistler de var. Çok sorun oldu, gelirsek başımızı örtmemiz gerekiyor mu, kapanmamız gerekiyor mu diye. Yani gördüğünüz gibi Suudi Araplardan da başı açık var yani. Araplardan var. Tabii ki pasaportlarını sormadığım için bilmiyorum ama Mısırlı falan da olabilir belki yani. Ama çalışanlardan da yüzü açık olan gördüm. Ya da saçını böyle yarım kapatmış olan kişiler var. Biraz İran usulüdür o. Tabii baharatçılar var. Erkekler kahve kültürü yine her yerde. Tabii kameraya çok alışkın değil insanlar. Onun için biraz dikkatli olun. Oo, altınlara bakın. Altında ne arttı be. Burası ünlü meyve sucu herhalde. Arap kokuları, baharatlar. Alevi çarşısında böyle. Bakın tarihi hac rotasının doğu diyor. Mekke kapısı diyor. Oraya gideceğiz. Mekke kapısına. Kediye bak ya. Tipe bak. Burada misvak satılıyor. Haçtan gelenler zamanında misvak getirirlerdi. Misvak. Misvak. Thank you. Şükran. Misvak ne biliyorsunuz tabii ki. Bu diş fırçalama. Burada diş fırçalama yöntemi misvakla. Selamünaleyküm. Zeytin ve meze tarzı bir şeyler satıyorlardı. Çok orijinal ya görüntü. Çok petrol yakan büyük araçlar. Petrol tabi burada çok ucuz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir kapıdayız. Bab Mekke, yani Mekke kapısı. Kapının kökeni yine 7. yüzyıla, yani Hazreti Osman dönemine kadar uzanıyor. Halife Hazreti Osman dönemine kadar uzanıyor. Mekke'ye deniz yoluyla da geliyor tabii hacılar. İlk durağı Cidde doğal olarak. Buradan geçiyorlar ve Mekke'ye giden tek ana çıkış kapısı burası. Bab Mekke. Ne kadar eski görüyorsunuz. Neredeyse 1400 yıllık bir kapı. Tabii o zaman buralar deniz arkadaşlar ve deniz yoluyla diğer diyarlardan, uzak diyarlardan hacca gelen insanlar buradan geçiyorlarmış. Hacca geldikleri için de Bab Mekke, Mekke kapısı diyorlar. 1500'lerin başında Portekizliler Kızıldeniz limanlarını ele geçirmeye çalışıyorlar ve bu bir kale halini alıyor. Şimdi surlarını da görüyorsunuz zaten. Surlar örüyorlar Portekizlilere karşı ve bu en önemli surlardan bir tanesi. Osmanlı döneminde de çok önemli. 16. ve 19. yüzyıllarda hacı kafileleri genelde gemilerle Cidde'ye geliyorlarmış. Buradan deve kervanlarıyla Mekke'ye doğru yola çıkıyorlarmış. Bu Osmanlı tarzında yeniden inşa edilmiş kapının yeni hali 19. yüzyılda. Yine bizden bir şey anlatayım. Osmanlı'da hacca gelenlerin buluşma noktası burasıymış arkadaşlar. Buraya gelip herkes burada toplanıyormuş şu anda olduğum yerde ve dualar ederek bu kapıdan geçerek hac yolculuklarına başlıyorlarmış. Burada pek turistin bilmediği, gelirseniz görebileceğiniz çok güzel bir tarihi eser Bab Mekke.
Mekka. Alevi çarşısına yeniden dalalım bakalım neler oluyor. How are you my friend? Good? Good? Bab Mecca. Bab Mecca. Nice. Very nice. انت روح هناك انت روح هناك روح هناك Ha? انت روح هناك Hani? Şükran. Seni de çekeyim diyor. Beni de çekti be. Beni düşünen biri de var. Sağ olsun. Benim sıkı takipçilerim bilir ki sugarcane juice yani şeker kamışı suyu. Bunun özel bir sıkma makinesi var. Sıktıkça suyu çıkıyor. Şekerli bir su oluyor işte. Onu Kolombiya yerlerinden tut buraya kadar herkes dünyada içiyor ya. Kolombiya yerlerinde bile makinesi vardı arkadaşlar böyle. Taştan yapılmış. Göstermiştim galiba. Evet şimdi size Cidde'nin kalbine götüreceğim. Cidde'nin kapısını gördük, girişini gördük. Şimdi Cidde'nin kalbi denilen İmam Şafii Camii'ne gireceğiz. Akşam oldu, kapılar açılıyor. Bu da güzel bir enstantane oldu arkadaşlar. Bu Cidde'nin en eski cami olduğu söyleniyor. Diğer camiden daha eski olduğu söyleniyor buranın. İmam Şafii Camii. Peki İmam Şafii tarafından mı yaptırılmış? Hayır. İmam Şafii tarafından yaptırılmamış. Mescid al-Şafii deniyor. Hazreti Ömer ya da Hazreti Osman dönemine kadar uzandığı rivayet ediliyor bu caminin. Yine eski binaları görüyoruz. Onun hepsi restore edilecek arkadaşlar. Çünkü Suudi Arabistan'da o para var. Ay ne güzel ya binalar ya. Burada bu camide İmam Şafii'nin fıkıh ekolü yaygın olduğundan dolayı İmam Şafii Camii demişler. Osmanlılar tekrar inşa ediyorlar bugünkü camiyi. Şu İmam abiyi takip ederek. Arkada çocuklar futbol oynuyordu ya. Onları gösterecektim size. Binalar girdi araya. Sokak çok güzel esti. Bir ülkeyi tanımanın en iyi yollarından biri orada ticaretin nasıl döndüğünü görmek. İşte burada görüyorsunuz. Pazar yerlerinde. Nasıl mı acaba? Siz İmam Şafii Mosque? Yes. Thank you. Evet, Osmanlı döneminde tekrardan yapılanıyor arkadaşlar, düzenleniyor. Evet, bu gördüğünüz dünyanın ilk camilerinden bir tanesi ama Cidde'nin ilk camii. Kapının güzelliğine bakın. Aman Allah'ım. Hi. It's okay? not too short. Okay, good. Where are you from? Turkey. In Turkey too, same. But in some countries they say I go no. to Sultan Ahmed and Yeah. Yeah, mosque. it's And, good. same. You know Thank- Sultan Ahmed Mosque has Yes, a of course. da'wah place Yeah. in the corner. Yeah. Bye. Ah, Thank you. thank you boss. Evet, Türkiye'deki gibi şortum diz altı olduğu için girebilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi. Çok güzel. Welcome. Come on in. Hi, how are you? How you doing? Good, thank you. You're welcome. Where are you from? Selamünaleyküm. Türkiye. Turkey. Türkiye, yes. Oh, You're fine. You need water? Morning? no thank you. No, good. This is live? Yes. Ha, right. Mekke'den canlı yayın yapıyorlar. What's your name? Fatih, Fatih. like Fatah. Like Sultan Fatih. Yes, yes, from the Sultan Fatah, yes. Ah. You came vacation Yes, I was in Riyadh. I come here. Vacation. Yeah, yeah. or work? I'm traveling the world. You're a blogger? Yes, for YouTube, yes. Many followers? Not bad, it's okay. Inshallah. Like 500,000 I have. 500,000? Yes. Good, good. Good. I wanted to show the first mosque in Jeddah. Yeah. You want me to give you information Yes, about this mosque? if you... Assalamu alaikum. This is called a Shafi'i mosque. It's an old mosque. Historians say it is 1,400 years old. Was built by Umar bin Khattab in his era, the second Khalif. Yes, and it was rebuilt 4 times. The old mosque is inside, under the ground. There's 3 meters under the ground. The minaret, for example, is built like 900 years ago by the Mamluks, rulers of Egypt. The doors, for example, and the pillars outside, the wooden, are from India like 500 years ago by an Indian trader. So it's a very historical mosque. The last, it was rebuilt a few years ago by King Abdullah. So this is a brief about the mosque. Thank you very much. Selamünaleyküm. Thank you very much. Thank you so much. Camiye de girebiliyoruz. Bir sürü dünya ülkesinde şortla camiye sokmazlar arkadaşlar kesinlikle ama Türkiye'de diz altıdır. Benim dedemden bildiğim kadarıyla. Hatta bazı Hindistan'da falan tartışmıştım. Kardeşim bak diz altı diye. Evet, Suudi Arabistan'da da diz altıysa ben haklıyım demektir. Yine haklı çıktım. Kılıçdaroğlu aday olmasın demiştim. Haklı çıktım. Evet. Haklılık şeyi yaşıyorum. Boğulması.
Ah, çok güzel ya. Hintli birisi hediye etmiş o kapıları. Tabii ve hediyelerle geliyorlar. Yani İslam'ın en kutsal topraklarındayız arkadaşlar. Evet, şapkayla falan sakın girmeyin. Hiçbir kutsal mekana şapkayla girilmez. Klimalar püfür püfür. Ne güzel bak. İnsanlar kaba değil, anlattılar caminin özelliklerini. Ne kadar hoş. Şey ikram ettiler. Su, kahve ister misiniz dediler. Ben biraz hastayım bugünlerde. Evet. Ahşap kolonlar. Bakın bu kadar klima var. Ona rağmen sıcak. Bu da bak Kur'an öğretiyor çocuğa. Selamünaleyküm. Nice. Learning Quran. Arabic. Ah, Arabic Arabic. he's learning Arabic? No, no, Arabic, but it's for good. Writing for good. Ah, okay. Skills. Thank you. Thank you. Güzel yazmak, güzel okumak için Arapça öğretiyormuş. Kur'an değil, Arapça. Çocuk beni görünce hemen zafer işareti yaptı. Bu yeni nesil çok tatlı ya. Gen Z mi oluyor? Gen Z Plus mı? Böyle sanki şey olmuş gibi. Görüyor musunuz? Yamuk gibi. Böyle bu tarafa geliyor. Sevdim bu sokakları. Evet, bu binaların hepsi ama hepsi arkadaşlar cillop gibi olur kısa bir sürede. Ne yapıyorsun lan? İslam siyahiler arasında ayrım yapmıyor. İlk ezanı okuyan kişi de Bilal Habeşi, siyahi. Çocuk da siyahiydi. Üf, kapının işlemelerine bakın arkadaşlar ya. Aman Allah'ım. Bu neymiş acaba burası? Böyle duvar bir şey yok. Şey yapmışlar. Street art. Şu çok güzel fotoğraf ya. Heh, kedi de girdi fotoğrafa. Kediler biliyorsunuz fotoğrafı kaçırmazlar. Seni çakal seni. Orada sanki bir şey bakıyormuş gibi fotoğrafa girdi ya. Fotobombing. İşte budur. Ne güzel sokaklar. Bilgisayar oyunu gibi. Labirent gibi sokaklar ya. Futbol oynayan çocukları bulamadım. Şuradan sesler geliyor. Orası galiba. Heh. Abi çok acayip sokaklar. Labirent ya. Suudi Arabistan'ın futbol takımı bayağı iyiydi bir ara ya. Neredeydi bayağı? Katar'da mı? Şeyi yendi galiba değil mi? Brezilya'yı mı yenmişti? Öyle bir şey vardı. Çok para yatırıyorlar tabii. Ronaldo'yu oynatıyor adamlar. Aha, çok güzel değil mi bu saha? İnanılmaz. 3 korner, 1 penaltı. Haydi lan Habibi. Gol. Oo, çocuğa bak. Baba hareketlere bak. Alalım bunu Fenerbahçe. I saw one dessert. Yeah. Like, what's this? Beef. Huh? Beef. Chibis. Can I try? Yeah. I pay you. How much? Five. 5. Okay. No, no, beef. Chibis. Bakalım nasılmış. Ha, nohut. Arabic nohut. Vanilla. Barilla. English, chickpea. Ha, chickpeas. Yeah, yeah. Ha, o ne? مخلل ترشي. Ha, turşu. Ha. Ha, okay. Spicy. Yeah, no, it's okay. Normal. Salt. Little bit, yes. Okay. Okay. Spicy. No, it's okay. Şükran. Okay, thank you. Ben tatlı zannettim ya. Kırmızı kırmızı. Bir de şey alayım. Can I try drink number 2? Yes. Berry. Berry, yes. Okay. Small, medium. 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 Okay, واحد berry. Vahet, vahet. Okay. Italia. Türkiye. Turkey. Yes. İçecek 10 riyal. Yiyecek 5 riyal. Thank you. Bayağı büyük ama. Bu acayip güzel bir şeymiş. Sıcak bayağı. Kilo da aldırmaz. Mis. Tabii o kadar tuzu koymazsanız. Bir şey gördüm. Şimdi namaz vakti. Biliyorsunuz normalde namaz kadınlar için ayrılan bölüm genelde içeridedir. Burada kadınlar caminin arkasında
açıkta namaz kılıyordu ve insanlar ya erkekler de gelip geçiyordu yoldan. Yani yolun üstünde erkekler gibi namaz kılıyorlardı. İlginç adetlerden bir tanesi. Yine burada yine başka ilginç bilenler vardır aranızda. Adetlerden bir tanesi de Vahabilerin mezar taşı olmuyor arkadaşlar. Mezar taşı belki oluyor ama mezarları olmuyor. Gömüyorlar ve bir taş koyuyorlar ya da hiçbir şey koymuyorlar. Genelde mezarları olmuyor. Mezar ziyareti de yapmıyorlar diye biliyorum. Umman'da da böyleydi hatırlıyorsanız. Arkadaşlar Türkiye çok enteresan bir ülke. Her şey yanlış anlaşılabiliyor. Eleştirmek için değil. Ben size gözlemlerimi söylüyorum yani. Tamamen eleştiriden bağımsız. Ben din alimi değilim. Yani bilmiyorum, anlamam da ama gezginlerin işi gözlemlerini söylemektir. Tabii eleştirebilirler ama yani benim bilmediğim konular olduğu için ben size sadece gözlemlerimi iletiyorum. Where are you from? Türkiye, Turkey. Frankenstein. Yeah. Yes, çok güzel. Thank you. In the house, in the bed, in the room. Very nice. Thank you. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Thank you. Başka günlük kehribar kokusu Umman'da çok üretilen bir ağacın işte rezenesi mi deniyordu? Rezenesinden yapılan bir koku. Ummanlı Ahmet abimizi hatırlarsınız. Rahmetli oldu. O bana bir sürü getirmişti İstanbul'a geldiğinde. Çok tatlı bir abimizdi. Onu da analım Sultanahmet abimize. Şu anda Alevi Pazarı'nın meydanındayız. Akşam çekim yapıyorum arkadaşlar. Çünkü gündüz gerçekten haçta insanlar ölüyor sıcaktan. Yani boşuna değil ki ben yani çok sıcak sezonunda değilim. Muhtemelen Osmanlı'dan kalma toplar. Tuğra göremiyorum ama ya da Portekizlilerden ele geçirilmiş mi olabilir bilemiyorum. Şurada ay yıldız mı var ya kabartmalı? Ben göremiyorum da kamera görüyor. Siz bakın. Ne var? Bakın tam ortasında. Dur bakayım çocuklar. Ay yıldıza benzettim ben ama. How are you? Kefalik. Evet. Alevi Pazarı'nın en önemli turistik şeylerinden bir tanesi Nasif evi. Bayt Nasif. Sonunda bir evi müzeye çevirmişler. Oh. Bunlar mezar taşları. Size bugün mezar yok dedim ama tabii ki öncesinde var. İslam'ın ilk dönemlerinden ait mezar taşları bunlar. Bu kadar büyük bir evmiş. Ama bitti zannettim, buraya gidiyormuş. Ana. Burada bitiyormuş. Cidde'nin tarihi ticaret yollarını kahve, tütün, bıçak, mücevher taşları, pamuk, afyon mu bilemedim. Buğday, frankincense. Böyle bir Arap evini görebileceğiniz apartman şeklinde şahane bir yapı. Dışarıdan daha güzel. İçeride küçük bir kısmını bugün ziyaret edebiliyorsunuz. Burası para bozdurma, altıncılar çarşısı arkadaşlar. Şu elbisenin değerini hayal edin. Pırlanta. İnanılmaz bir zenginlik. Suudi Arabistan dünya altın rezervinin kaçını tutuyor acaba bankalarında? Devlet rezervinden bahsediyorum tabii. Kuyumculardan değil ama kuyumcularda ve yastık altında da bayağı büyük. 21 ayar, 22 ayar varmış. Öyle yazıyor. İşte şu kuyumcudan gelen, bak şu yaklaşayım, soğuk. İnanılmaz ya. Nasıl bir klima koydular baksanıza. Ben eski bir kuyumcu olarak zenginliğe bak. İnanılmaz. Bab yani kapı, Almina deniz kapısı arkadaşlar. Almina liman demek ve burası önceden denize bakıyormuş. Şu binaya bakacağı yerde. Kızıldeniz kıyısına bakıyormuş. Yine Portekiz'e yaklaşık 1523'te Osmanlılar Portekiz saldırılarına karşı Cidde'yi surlarla çeviriyor. 7 ana kapı var demiştik. Bu Almina bunlardan bir tanesi. Şimdi başka bir kapıya gideceğiz. Bakalım orası nasılmış. Size eski Cidde surları, kapıları arasında dolaştırıyorum. Aradaki eski şehri de görüyorsunuz. Sadece bu kapılardan girilebiliyormuş. Burada pahalı markalar, alışveriş merkezleri dolu.
Evet, böyle derinlere inerseniz artık Bangladeş Store, da Pakistanlılar, Bangladeşliler, Hindistanlıların sokakları var. Kendilerine özel sokak yemekleri satıyorlar. Ne arabası böyle be? Dodge. Evet, bitti. Korniş'e gidelim. Gece Korniş canlı oluyormuş. Evet, sonunda Kızıldeniz'e geldik. Ürdün Akaba'da da göstermiştim size Kızıldeniz'e. Muhtemelen Mısır'da, Cibuti'de vesaire de göstereceğim. Somali'ye gidebilirsek belki. Ve çok enteresan bir şey görüyorsunuz karşınızda. Dünyanın en büyük fıskiyesi bu. Evet, Melih Gökçek'in kırılan fıskiyesinden bile daha büyük fıskiyeyi kim kırdı? İnanılmaz bir mühendislik. 1980'li yıllarda yapılıyor arkadaşlar. Üşüdüm valla. Kızıldeniz üşüttü beni. King Fahd, Kral Fahd yaptırıyor burayı, bu çeşmeyi. Saatte 500 kilometre hızla püskürüyor arkadaşlar bu fıskiye. Fıskiye diyelim değil mi? Çeşme İngilizce fountain ama neyse fıskiye daha doğru. Cidde'nin sembollerinden bir tanesi. Denizin altına dev pompa tünelleri kuruyorlar arkadaşlar bunun için. Su doğrudan Kızıldeniz'den filtreleniyor, çekiliyor ve filtreniliyor. 350 metreye yakın bir yükseğe dar bir nozulla fırlatılıyor. Rüzgar tabii eğebiliyor suyu. Baksanıza. Çok güzel ya. Bizim de Türkiye yapmamız lazım. Sanki üzerinde şeyi varmış gibi. Resimler oluyormuş gibi. 1985 yılında yapılmış. Dünyanın en yüksek su fıskiyesi. Melih Gökçek nasıl kıskanıyor şu anda? Ankara'ya ben bunu nasıl yaptıramadım diye. Size bir şey göstereceğim. O kadar güzel ki. Fıskiyeyi bırakın. Asıl bana bakın dermiş. Ben bu kedilere bayıldım. Suudi Arabistan'da her yerde kedi var. Çok güzel. Kedi olursa arkadaşlar fare olmaz. Yani az olur. Şimdi ay kaybolmadan size göstereyim. Çekeyim. Sen o kamerayı kır da bak bakalım kedi bey. Yaklaştırdım. O kadar güzel ki ay ve çok güzel gözüktü ya videoyla. Ne yazık ki büyük bir kameram yok. Yani var da yanımda taşıyamıyorum. Ay çok güzel. Kızıldeniz mis gibi esiyor. Sultan Fahd'ın çeşmesi. İnanılmaz güzel. İnsanlar aileleriyle gelmişler. Çok serin ama çok güzel ya. Bakalım yürüyebilecek miyiz fıskiye'ye kadar? Ne kadar yaklaşabiliyoruz acaba? Buraya mı atıyoruz? Arapça yazıyor ama. Bu herhalde plastik. Kesin yanlış atmışımdır. Bu ne güzel. Küçük bir sahil var. Aslında oteli burada almalıymışım ya. Yanlış yerde aldım. Benim kaldığım otelde işte Dan bilmem ne near Cornish yazıyor, tamam mı? Cornish'in yanında diye. Ben de görünce aldım. 1 saat 10 dakika yürüme mesafesine buraya. Yani böyle akşam yürürüm falan dedim. Yok. Yani bir kafe bile yok şeyin yanında, otelin yanında. Ucuz ama. Cidde şey olarak, otel olarak Riyad'dan çok ucuz. Belki dönemiydi, Riyad'da bir şeyler vardı yani fuar mı var bilmiyorum ama çok daha ucuz. Bir adam çocuğunu almış 10 tane kediyle. Piknik yapıyorlar. Çok değil mi kediler ya? Oo, bu yol çok güzel. Buraya akşam gelin arkadaşlar. Evet dostlar, Cidde'den ilk günümüz sona erdi. Dünyanın en büyük fıskiyesinden hepinize selamlar. Bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz. Burslara destek olmuş olursunuz. Bir de küçük bir yorum, beğeni atarsanız şahane olur. Şahane ötesi olur. Fevkaladenin fevkinde olur. Kendinize iyi bakın. Oh çok güzel. Ya oraya gitmeyi düşünüyordum ama şöyle dönüyormuş arkadaşlar. Yani zannetmiyorum oraya giriş var mı vesaire bilmiyorum ama yani ta dünyayı dolaşmam gerekiyor şöyle. Karşıya geçiş yok. Altında serinlerdik aslında. Güzel olurdu. Ayı görüyorsunuz. Gösterişli de bir otel var. Zenginseniz gelip kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.